Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere erkek bebeklerimiz için çok güzel, şık bir burgulu efe yeleği çalışması yapacağız. Yeleğimize ön parçamızdan başlıyoruz. Ön parçamızda bu uç kısımdan başlayarak arttırmalarımızla beraber yukarıya doğru burgu çalışmamızı yapıp kol kesimlerimizi, kol altı kesimlerimizi, yaka kesimlerimizi yaptıktan sonra omuz kısmı ile beraber devam ediyoruz. Bir taraf ilikli çalışmamız, ilk önce ilikli çalışmamızdan başlayacağız. Daha sonra ikinci tarafımız da aynı şekilde simetrik olarak örülecek. Haroşa ve düz örgü çalışmalarından oluşmakta. Ortada da arttırma çalışmalarımız bittikten sonra burgu çalışmalarımızla devam etmekte. Arka tarafta herhangi bir burgu çalışmamız yok. Sadece haroşa ilmeklerden oluşmakta. 6-12 aylık ölçüsünde bir yelek. İp olarak Alize Baby Bez kullandım. 256 kahve, 1,5 yumak toplamda gitti. Yine sizlerin elinin sıkılığına ve gevşekliğine göre bu giden yumak sayısı değişmekte. 4 numaralı şiş kullandım. Yine dediğim gibi sizler elinizin gevşekliğine ve sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Toplamda 8 adet düğme kullandım biritlerle beraber. Sizler biritleri sadece ortada da bir düğme kullanarak da yapabilirsiniz. Ben metal düğme tercih ettim. Sizler istediğiniz düğmeyi tercih edebilirsiniz. 6-12 aylık ölçüsündeki yeleğimin genişliği 26 santim. Boyu da en omuz kısmından alttaki şu ilk başlangıç kısmına kadar 34 santim oldu. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hazırsak yeleğimizin yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi bu güzel yeleğimizin yapımına geçelim. 4 numaralı şişimize 3 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Örgümüze düğme ilikli olan taraftan başlayacağız. 3 ilmeğimizi attım ve ipimi sıkılaştırdım. Daha sonra ön tarafa geldim. Tekrardan 3 ilmeğimi örüyorum. Düz bir şekilde örüp haroşamı elde ediyorum. Daha sonra örgümüzün ön tarafına geliyoruz. Ön tarafında hem sağda hem solda olmak üzere artışlarımız olacak. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek haroşamı örüyorum. Bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmek haroşamı örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Daha sonra arka tarafa geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. İkinci gizli artırdığım ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeğimi haroşa örüyorum. Gizli artırdığım ilmeğimi de haroşa örüyorum ve bir ilmek daha örüp sıramı tamamlıyorum ve 3 ilmeğimi 5 ilmeğe çıkartmış oluyorum. Şöyle. Daha sonra ön yüze tekrardan geliyoruz. Ön yüzde ilk ilmeğimi yine tekrardan alıyorum. Örmeden bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Ve bir ilmek daha haroşamı örüyorum son ilmeğimi. Arka tarafa geçiyorum.
Arka tarafta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci arttırdığım ilmeği, gizli artırma yaptığım ilmeği yine haroşa şeklinde örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek haroşa örüyorum. Bir arttırdığım gizli ilmeği örüp bir ilmek haroşa da örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar ön yüze geliyoruz. Ön yüzde bir ilmeğimi örüyorum. Kenardaki bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi haroşa örüyorum. Daha sonra bir gizli artırmamı yapıyorum tekrardan ve bir ilmek haroşa ile sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta tüm ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Gizli artırdığım ilmekler de dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğe ilmeklerimiz ulaştı. Tekrardan ön yüze geliyoruz. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra bir ilmek gizli artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar gizli artırmalarımı yapıyorum. Böylelikle yine ön sırada bir ilmekten sonra ve bir ilmekten olmak üzere gizli artırmalarımı yaparak şöyle V şeklinde bir örgüye elde ediyoruz. Daha sonra arka tarafta tüm ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Arttırdığım ilmekler de dahil. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Her sırada 2 ilmek artışımız oluyor. Bir ilmekten önce ve bir ilmekten sonra olmak üzere. Bir ilmek örmeden alıyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek gizli artırma yapıyorum. Ve bir ilmek örüyorum. Bu şekilde yine sıramı tamamladım. Arka tarafta tüm ilmeklerim yine haroşa ilmek olarak örüyoruz. Arttırdığım ilmekleri de haroşa ilmek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde arttırmalarımıza hem sağda hem solda baştan bir ilmek ördükten sonra sondan da bir ilmek kala arttırmalarımızı yapmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir örgü elde ettik. Arttırmalarımızı yukarıya doğru yapmaya devam ettik ve şişimizde şu an toplamda 35 ilmeğimiz oldu. Ve şimdi hem orta tarafta modelimizi kuracağız hem de ilk sırada düğme iliğimizi açacağız. İlik bu bizim yeleğe baktığımızda, yeleği şöyle ön tarafa koyduğumuzda baktığımızda sağ taraf, giydiğimizde ise sol taraf olacak. O yüzden burada yapacağız ilik bölümümüzü. Şimdi baştan burası kol altı bölümümüz, 13 ilmek haroşa öreceğiz. 8 ilmek saç örgü burgu çalışması için düzümüzü öreceğiz. 14 ilmek haroşamızı öreceğiz. İlk önce 13 ilmek haroşamızı örüyoruz.
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek haroşamı ördükten sonra 8 ilmek düzüm öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek düzümü ördüm. Daha sonra 14 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimiz. Şimdi burada bir düğme iliğimizi açacağız. 9 ilmek haroşamızı ördükten sonra düğme iliğimizi açıp yine burayı da 14 haroşaya tamamlayacağız. 9 ilmek haroşamızı ördükten sonra 2 ilmeğimizi bir kesiyoruz. 1 ilmek doluyoruz ve 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra arka tarafa geçiyoruz. Örgümüzün ters tarafında yine 14 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, düğme iliğimizi de örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Daha sonra ipimizi yönünü kendi tarafımıza alıyoruz. 8 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi ters ördüm. İpimi diğer tarafa alıyorum. 13 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Böylelikle hem burgu çalışması yapmadan önce zemin çalışmamızı yaptık. Düz ilmeklerimizi örmüş olduk. Hem modelimizi kurduk hem de ilk düğme iliğimizi açtık. İlk düğme iliğimizi açtıktan sonra 10 diş haroşa sırası arayla diğer düğme iliklerimizi de yukarıya doğru açacağız. Yine burada da 13 ilmek yine ön tarafa geldiğimizde haroşamızı öreceğiz. Daha sonra 8 ilmek düzümüzü öreceğiz ve 14 ilmek haroşamızı örerek sıramızı tamamlayacağız. Böylelikle düz örgü çalışmasına başladıktan sonra ilk diş haroşa sıramızı yaptık. Ve ikinci haroşa sıramıza başladık ve toplamda saç örgü çalışmasına, burgu çalışmasını yapmadan önce 5 diş haroşa olacak şekilde öreceğiz. Kenarlar 13 haroşa, orta 8 düz ve yine 14 haroşa ile beraber sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde 5 diş haroşaya tamamlayalım. Daha sonra saç örgü çalışmamızı yapmak için gelelim. 13 ilmek haroşa, 8 ilmek düz ve 14 ilmek haroşa olmak üzere yukarıya doğru ilmeklerimizi örmeye devam ettik ve 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi saç örgü burgu çalışmamızı yapacağız. 8 ilmek üzerinden çalışmamızı yapacağız. Ve 13 ilmeğimizi ilk önce örelim. Daha sonra saç örgümüzü hep beraber yapalım. On 13 ilmek haroşamı örüp tamamladım. Şimdi 8 ilmeğimi şişten şöyle dikkatli bir şekilde çıkarttım. Daha sonra şu sağdaki 4 ilmeği arkadan sol şişime alıyorum. Soldaki 4 ilmeği ön taraftan sağdaki şişime alıyorum. Şöyle.
Daha sonra bu sağ tarafa aldığım ilmekleri soldaki şişime geçiriyorum ve yine düz bir şekilde örüyorum. 8 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra 14 ilmek haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Böylece ilk burgu çalışmamızı yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde burgu çalışmamızı yaptık. Sıramızı tamamlayalım. Arka tarafa döndük. Arka tarafta yine 14 ilmek haroşamızı örüyoruz. ...14 ilmek haroşamızı ördükten sonra 8 ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Daha sonra 13 ilmek haroşamızı örüp sıramı tamamlıyorum. İlk burgu çalışmamızdaki arka ilmekleri de ördük. Şimdi bu burgu çalışmamız haricinde herhangi bir burgu çalışması yapmadan ön tarafta yine 8 ilmek düz, 13 ilmek haroşa, 14 ilmek haroşa şeklinde bu sıra haricinde 5 diş haroşa sırası daha örüp ikinci burgu çalışmamızı yapalım. İlk burgu çalışmamızı yaptık. Daha sonra 5 diş haroşa sıramı ördüm. Ve şimdi tekrar 5 diş haroşa sırasından sonra burgu çalışmamı yapacağız. Şöyle şuradan sayıyoruz. 2, 4, 5. Şimdi yine ilmeklerimi örüyorum. 13 ilmeğimi. Daha sonra 8 ilmek düzümüzden burgu çalışmamızı yapıyoruz. Yine 8 ilmeğimi dikkatli bir şekilde şişimden çıkartıyorum. Sağ tarafta kalan 4 ilmeği arka taraftan sol şişime, sol tarafta kalan ilmekleri ön taraftan sağ şişime alıyorum. Ve daha sonra sağ şişime geçirdiğim tüm ilmekleri sol şişime düz bir şekilde örmek için alıyorum. Gördüğünüz gibi 8 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Böylelikle ikinci burgu çalışmamızı da yapmış oluyoruz. Daha sonra haroşa olan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu sırada gördüğünüz gibi burgu çalışmamızı yaptık. Bu sırada ikinci düğme iliğimizi açacağız. 10 diş haroşa sıramızı çünkü ördük. 2, 4, 5 ilmeğimizi bıraktık. Tekrardan 2 ilmeğimi bir örüp, bir dolayıp, 3 ilmeğimi bir örüp sıramı tamamladım. Böylelikle ikinci burgu çalışmamı da yaptım. Ve arka tarafta yine ilmeklerimi aynı şekilde yönüne doğru örerek ilerliyorum. Her 5 diş haroşa sırası arayla da ilmeklerimi burgu çalışması yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde kol altına kadar gelelim. Daha sonra kol altı ve yaka kesimlerimizi yapalım. 4 düğme iliği açacağız. 1, ikinciyi açtık. 4 düğme iliği açana kadar örgümüze yine devam edelim. Yeleğimizi yukarıya doğru devam ettirdik. Gördüğünüz gibi toplamda 4 düğme iliği açtık. 1, 2, 3, 4 ve her bir düğme iliği arasında
10 diş haroşa sırası örmüş olduk. Ortadaki 8 ilmek düzümüze de burgu çalışmamızı yapmaya devam ettik. Her 5 diş haroşa sırası arayla. Sonuncu düğme iliğimden sonra 2 diş haroşa sırası ördüm ve kol altındaki bölüme geldim. Şimdi kol altında tek seferde 5 ilmek birden kapatacağız. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. 1 örüyorum, kesiyorum. 2 örüyorum, kesiyorum. 3 örüyorum, kesiyorum. 4 örüyorum, kesiyorum. 5. Gördüğünüz gibi 5 ilmeği tek seferde kestim. Daha sonra tekrar haroşa ilmeklerimi örüyorum ve ortadaki 8 ilmek düzümü örüyorum. Ve son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Kol altındaki kesimimizi yaptığımız sıranın sonunda da yaka kesimine başlıyoruz. 3 ilmek haroşamız kaldı. Şu 2 ilmeğin ara kısmından, şöyle ara kısmından şişimizi geçiriyoruz ve kesiyoruz. Bir ilmeğimizi de örüyoruz ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle yaka kısmından ilk kesimimizi yapmış oluyoruz. Arka tarafa geliyoruz. Arka tarafta ilmeklerimde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ön kısımda kesim çalışmalarımızı yapıyoruz. Şurada haroşa ilmeklerimizi ördük. Daha sonra ters olan 8 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında kol altında 13 ilmeğimiz vardı. 5 ilmeğimizi keserek ilmek sayımızı 8'e indirdik. Artık burgu çalışmasından önce 8 ilmek haroşa ilmeğimiz var. Yine tekrar ön yüze geldik. Ön yüzde kol altında herhangi bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi de örüyoruz. Ve sonda 3 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Her ön yüzde yaka kesimlerimizi yapacağız. Son 3 ilmeğimiz kalana kadar örgümü örmeye devam ettim. Ve son 3 ilmeğimden 2 ilmeğimi bir alıyorum. Orta kısımdan kesiyorum ve bir ilmek örüyorum. Böylelikle yaka kesimimizin ikinci ilmeğini de ikinci kez kesimini de yapmış oldum. Bu şekilde yukarıya doğru 8 ilmek haroşa, 8 ilmek düz ilmeğimiz, burada 2, 4, 6, 8, evet. 8 ilmek haroşa, 8 ilmek düz ilmeğimiz olmak üzere buradan da yine yaka kesimlerimizi yukarıya doğru yapa ilerliyoruz. Sadece ön yüzde ve yaka kısmında kesimlerimizi yapıyoruz. Arka kısımda kesinlikle herhangi bir kesim işlemi yapmıyoruz. Her 5 diş haroşa sırası arayla da yine
bu burgu çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz yukarıya doğru. Daha sonra kesim çalışmalarımızı yapalım. Size kaç adet ilmek kaldığını ve sonrasında herhangi bir işlem yapmadan kaç sıra örmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Yeleğimiz için yaka kesimlerimizi yukarıya doğru devam ettirdik. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve şişimde toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimiz kaldı. Ve şuradaki burgu çalışmamızı da yukarıya doğru devam ettirdik. Şimdi artık herhangi bir kesim işlemi yapmadan ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam edeceğiz. Kenar kısımda kol kesimimizden sonra toplamda 8 ilmek haroşa ilmeğimiz kaldı. 8 ilmek haroşa ilmeğimizden sonra burgu çalışmamız için gerekli olan 8 ilmek düzümüz ve yaka kesimlerimizi yaptıktan sonra da 2 ilmek haroşamız kaldı. Bu şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde yukarıya doğru bir miktar daha öreceğiz. Burgu çalışmalarımızda yukarıya doğru devam ettireceğiz. Ve toplamda şu kol altı kesimimizden sonra 21-22 diş haroşa sırası öreceğiz. Ördükten sonra karar vereceğim ve size de en sonunda kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi ilk önce buradaki işlemimizi yapalım. Daha sonra diğer parçamızı da aynı şekilde örmeye başlayacağız. Düğme iliksiz olarak onu da örüp size kaç sıra ördüğümü yine aynı şekilde nasıl kesim yaptığımı sizlere göstereceğim. Düğme ilikli tarafımızı birlikte örmüştük. Daha sonra yaka kesimlerimizden sonra örmeye devam etmiştik. Ve toplamda şu kol kesimimizden itibaren 21 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Burgu işlemimizi, saç örgü işlemimizi yine yukarıya doğru devam ettirdik. Ve en sonda 21 diş haroşamızı ördükten sonra önden de ilmeklerimizi örüp şu bölüme geldim. Şimdi diğer tarafı da ben tamamladım. Yine aynı şekilde 3 ilmekle başlayıp arttırmalarımı yukarıya doğru yapıyorum. Daha sonra ortada burgu çalışmamızı yapıyoruz. Burgu çalışmamızı yukarıya doğru devam ettirirken diğer taraf gibi herhangi bir düğme iliği açmıyoruz. Burası düğme olan taraf ve toplamda 34 diş haroşa olacak şekilde kol altına kadar burgu işlemimizi ve haroşa ilmeklerimizi örerek devam ettirdim. Daha sonra kol altında ve yaka kısmında aynı diğer tarafta olduğu gibi simetrik olarak kesim çalışmalarımızı yapıp ve kol altından yukarıya doğru 21 diş haroşamı tamamladım. Ve böylelikle iki ön parçamı tamamlamış oldum ve arka parçam için şişime ilmeklerimi atıp kol altı bölümüne kadar örüp yine tamamladım. Şöyle kol altı bölümümüze kadar örmem gereken haroşayı ördüm ve toplamda başlangıç sayımız arka kısım için 58 ilmek, yine 34 diş haroşa sıramı kol altı bölümüne kadar örüp tamamladım. Şimdi kol altında hem sağ tarafta hem sol tarafta kesim çalışmaları yapacağız. Şimdi ilk 5 ilmeğimi kol altından kesim çalışmasıyla beraber ilerleteceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 3 4 ve 5. Kol altından ilk 5 ilmeğimi gördüğünüz gibi kesmiş oldum. Daha sonra ilmeklerimi
haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Yeleğimizin arka tarafında herhangi bir model çalışması yok. Sadece haroşa ilmeklerle beraber yeleğimizin arka tarafını örüp tamamlayacağız. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi örüyorum. Daha sonra yeleğimin arka tarafına geçince ilk 5 ilmeğimi keserek kol altı kesim çalışmamızı tamamlamış olacağız. İlmeklerimi haroşa ilmek olarak ilerletiyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüp tamamladım. Yeleğimin ters tarafına gelerek ilk 5 ilmeğimizi kesim çalışması yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar sıradaki ilmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. 2 3 4 5. Diğer tarafta da yine 5 ilmeğimi kestim. Her iki tarafta da 5 ilmeğimi keserek toplamda 10 ilmek kesmiş oldum ve 58 olan ilmek sayımızı 48 ilmeğe düşürmüş oldum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ilmek örüyorum ve daha sonra 48 ilmeğimi yukarıya doğru haroşa olarak devam ettiriyorum. Ve toplamda aynı ön taraftaki kol altından 21 diş haroşa sırası ördüğüm gibi arka tarafta da aynı şekilde öreceğim. Daha sonra omuz ve iki taraftaki hem ön tarafta hem arka taraftaki omuzlarımızdan birleştirirken de ense kesimimizi yapmış olacağız. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa ilmek olarak örüp tamamlıyorum. Ve daha sonra arka kısımdaki örmem gereken 21 diş haroşa sırasını örüp tamamladıktan sonra kesim çalışmalarımız ve omuz birleştirme çalışmalarımız için geliyorum. Kol altından itibaren 48 ilmeğimi 21 diş haroşa olacak şekilde örüp tamamladım. Ve örgümüzün ön yüzündeyim şu an. Şimdi hem omuz birleştirmesi yapacağız hem ense kesimimizi yapacağız. Bunun için de ön parçalarımızdan bir tanesini alıyoruz. Ters tarafını dışa gelecek şekilde, düz yönlerde birbirlerine bakacak şekilde getiriyoruz ve kol altında şöyle eşitliyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra karşılıklı olarak ilmeklerimi getiriyorum. Şimdi hem örüp hem kesim işlemi yapacağım. İlk taraftaki ilmeğimi alıyorum. İkinci taraftaki ilmeğimi de alıyorum. İkisini bir örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği alıyorum. Birinci. Daha sonra arkadaki ilmeği alıp örüyorum. Burada 2 ilmeğimiz oluştu. 2 ilmeğimiz oluştuğunda şöyle arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatarak kesiyoruz. Sıradaki ilmeklerimizi hem önden hem arkadan ikisini bir alıp örüyoruz. Daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Sıradaki ilmeklerimizi hem bu şişteki ilmeklerimi hem buradaki ilmeklerimi alıp örüyorum. Daha sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum.
Bu şekilde 18 ilmeğimi kesip tamamlıyorum. Hem arkadaki parçamızdan hem ön parçamızdaki ilmekleri karşılıklı olarak alıyoruz. Daha sonra ikisini bir örüyoruz. Şişimizde 2 ilmek olunca da arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyoruz. Buradaki ilmeklerimizi tamamlayalım. Omuz kısmımızı gördüğünüz gibi birleştirdik. Şu şekilde. Daha sonra şu parçamızı şöyle çeviriyoruz ve düz kısmına gördüğünüz gibi getirmiş oluyoruz. Yani bu şekilde görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi kesmeye, ense kesimine devam edeceğiz. Diğer tarafta da yine 18 ilmek bırakacağız. Diğer parçamızı alıp 18 ilmeğimizi de o şekilde yine karşılıklı olarak ilmeklerimizi keseceğiz. Örüyorum sıradaki ilmeği. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra sıradakini örüyorum. Üstünden atlatıyorum. Sıradakini örüyorum. Üstünden atlatarak kesiyorum. Bu şekilde ense kesimimizi de yapıp tamamlayacağız. Daha sonra yine omuz kısmındaki birleşimimizi yapacağız. ...18 ilmek kalana kadar işlemimizi tekrarlıyoruz. Ense kesimimizi tamamladık. Şimdi yine tekrardan omuzdaki işlemimizi yapacağız. Burada da yine 18 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yine diğer parçamızı alıyoruz şu şekilde. Bu düz yönleri birbirlerine bakacak şekilde ve ters tarafları da dış kısma gelecek şekilde. Aynı diğer parçada olduğu gibi. Şöyle ilmeklerimizi alıyoruz. Karşılıklı olarak örüyoruz. Bir arka parçadan, bir ön parçadan olacak şekilde. Daha sonra yine sıradaki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Daha sonra sıradakini örüyorum. Bir ön, bir arka taraftan ilmeklerimi alıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden atlatıyorum. Yine burada da aynı diğer taraftaki omuz kısmında olduğu gibi ilmeklerimizi karşılıklı olarak hem birleştiriyoruz hem de kesim çalışmamızı yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi tamamlayana kadar devam edelim. Daha sonra yeleğimizin yan dikişlerini tamamlamak için gelelim. Yeleğimizin omuz birleşimini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi tamamladım. Daha sonra şu ipleri de saklayacağız. Şimdi hemen kenar dikişlerimizi de göstereyim. Daha sonra şu kısımlara da şöyle bir bridge çalışması yapacağız. Sonrasında da düğmelerimizi hem bridge çalışmalarının üzerine hem düğme iliklerimizin olduğu yere takıp tamamlayacağız. Şimdi arka parçamızda alıyoruz dip tarafından. Burada da
arttırma çalışmamızı bitirdiğimiz yerdeki kenar haroşa ilmeğimize şöyle ipimi geçiriyorum. Daha sonra tekrar aynı yere ikinci bir kez batıyorum ve iyice sıkılayıp sabitliyorum. Daha sonra sıradaki kenar ilmeğini şöyle karşılıklı olarak dikiyoruz. Tekrar şu sıradaki kenar ilmeklerimizden alıp karşılıklı olarak dikim çalışmamızı yapıyoruz. Örgümüzün ön yüzünde bu işlemimizi yapıyoruz. Yukarıya doğru şöyle karşılıklı olarak ilmeklerimizi köşe noktalarından dikim çalışmamızı yukarıya doğru ilerletiyoruz. Bu şekilde yukarıya doğru ilerletiyoruz. Ta ki kol altındaki kesim noktasını olduğu yere gelene kadar aynı işlemi diğer parçamız için de yapıyoruz. Böylelikle yeleğimizin dikim çalışmasını tamamlamış oluyoruz. Daha sonra düğmelerimizi takacağız. Metal düğmelerimiz olacak. Ve ayrıca bridge çalışmasını da kaç ilmekten yaptığımı sizlere daha sonrasında söyleyeceğim. Onlara da 2 adet düğme gerekli. Dikim çalışmasını tamamlayıp daha sonra diğer işlemler için geliyorum. Yeleğimin kenar dikiş çalışmalarını tamamladıktan sonra düğmelerini de dikip yeleğimi tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi ön kısma 4 adet metal düğmemizi diktik ve ayrıca burgu çalışmalarımızın dip tarafına da britlerimizi yaptık. Bu britlerim için 14 ilmekle başladım. Daha sonra 4 diş haroşa sırası ördüm. İlmeklerimin tamamını kapattım. Üstüne 2 adet düğme diktik ve kenarlarını da burgu çalışmasının dip tarafına dikerek tamamladım. Bu işlemi her iki taraftaki ön parçam için yapıp tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Yeleğimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yelek oldu. Erkek çocuklarınız için yapabileceğiniz çok şık bir yelek. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.